Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün yine çok güzel bir tarifle karşınızdayım. Biraz geçe kaldım ama vakit istediği için bu tatlımız. Nefis bir meyveli parfe yapıyorum. Tam da bu yaz sıcağında harika bir şekilde serinleten, mutlu eden leziz bir tatlı. Hadi buyurun geçelim yapılışına. Şimdi kirazlarım biraz iri ve çekirdekli olduğu için onları çekirdeklerinden kurtarıyorum ve doğruyorum. Hem de bu şekilde ufalmış oluyor. Bunun haricinde böğürtlenim var, frambuazım var. Tam böyle ekşi ekşi birbirine yakışacak dağ meyveleri. Ama arzu edenler muz, kivi, elma, hatta limonlu da yapabilir. Her çeşit şekilde her meyveyle yapılabilir ve çok da leziz olur. Sadece kirazlarımı küçültüyorum. Diğer meyvelerimi ufaltmayacağım. Şimdi benim böyle kakaolu bisküvilerim var. İstediğiniz her türlü bisküvi kullanabilirsiniz. Ama bence kakaolu bisküvi çok yakışıyor buna. O yüzden ben kakaolu tercih ettim. Ama burçak ya da petibör arzu ettiğinizi koyabilirsiniz. Ben şimdi bunları biraz ufaltıyorum. Çok fazla olmamak koşuluyla. Sanki mozaik pasta yaptığımızda nasıl kırıyorsak onun gibi biraz ufaltıyoruz. Şimdi 2 paket kremayı, yemeklik krema arkadaşlar, yanlışlık olmasın, krem şanti değil. Krem şanti ile de yapılıyor ama o bana biraz ağır geliyor. Bu daha hafif geldiği için ben krema ile yapıyorum. Yarım su bardağı, tam 5 kaşık, 5 yemek kaşığı pudra şekeri koyuyorum kremamın içerisine. Ve güzelce kremamı şöyle bir karıştırıyorum. Köpüğüne kadar. Evet, kremamı bir 2-3 dakika çırparak köpürdüm. Gördüğünüz gibi biraz yoğun kıvam aldı. Zaten krem şantide bu yemeklerde kullandığımız kremanın pudra şekeriyle buluşmuş toz hali. Sütle karıştırınca aynı bu oluyor. Ama onda biraz pudra şekeri fazla olduğu için ben krema ile yapmayı daha çok seviyorum. Şimdi bütün meyvelerimi bu güzel kremamın içerisine alıyorum arkadaşlar. Hepsi 2'şer kaşık. 2'şer yemek kaşığı, ama siz istediğiniz meyveyi ve istediğiniz kadar koyabilirsiniz. 2 yemek kaşığı da kırık cevizim var. Fındık, fıstık, hangisini isterseniz koyabilirsiniz. Çünkü çok yakışıyor hepsi. Şöyle bütün meyvelerimi güzelce karıştırıyorum. Şimdi de bu kırmış olduğum bisküvilerimi kattım ve bunları güzelce karıştıracağım. İyice karışması önemli bunun. Şöyle güzelce birkaç dakika her yerine karıştırıyoruz. Sonra bu buzdolabına girdikten sonra en az 3-4 saat buzdolabında dinlenecek. Ben şimdi öğlen yapıyorum. Herhalde finalini akşam çekeceğim bu videonun. Sizlere göstereceğim. Şimdi böyle bir cam kabının içine güzelce streç filmle kapladım. İçini güzelce düzelttim. Çünkü çıkmaz başka türlü arkadaşlar. Ama silikon kaplar var. Onlar buzluğa dayanıklı ve hakikaten donduktan sonra da gayet güzel çıkabiliyorlar. Ona da koyabilirsiniz. Şimdi bütün karışımı boşaltıyorum. Şimdi karışımımızı tepsimize veya kabımıza aldıktan sonra güzelce düzeltiyoruz. Eğer ki kapağınız varsa benim gibi kapağını kapatıyorsunuz. Kapağınız yoksa da üstüne de bir streç film koyuyorsunuz. Şimdi ben buzluğuma atacağım. Yaklaşık en az bir 3 ya da 4 saat bekleteceğim. Hatta imkanınız varsa akşam yapıp sabahtan, yani bir gün beklemesi çok daha güzel performans veriyor. Bir donsun, hazır olsun, görüşelim tekrar. Evet, tam 4 saat geçti. 4 saatte buzdolabında dinlendi.
Bu videoyu bitirmek zorundayım. O yüzden çekiyorum. Normalde siz eğer vaktiniz varsa akşamdan yapın, bir gün sonra yiyin. Ama yine de çok güzel olmuş ve donmuş. Şimdi bir tabağa ters düz edip çıkartmamız gerekiyor. Bunun için önce streç filmlerimizi güzelce açıyoruz. Tabağımızı koyuyoruz. Ters çeviriyoruz. Biraz bekliyoruz çünkü çok soğuk olduğu için streç film olduğu halde kendini bırakmayabilir. Birkaç dakika bekleyip çıkartıyoruz. Evet, bir 2-3 dakika bekledim. Hiç müdahale etmedim. Çünkü cam çok donuk olduğu için streç film bile donabiliyor. O yüzden kendi kendine gördüğünüz gibi büyük bir kolaylıkla çıkıyor. Buradaki püf noktası kendini bırakana kadar zaman tanıyın. O kendini bırakacaktır. Sıra geldi bu streç filmlerimizi soymaya. Nefis parfümümüz pasta gibi hazır arkadaşlar. Hemen keseceğim ve servis edeceğiz. Evet, parfümü şöyle süsledim arkadaşlar. Üzerine birkaç meyve daha koydum. Bir de nane yaprağı koydum. Şimdi keselim. Evet, nefis parfümümüz hazır arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Bisküvisiyle, meyveleriyle çok lezzetli oldu. Gerçekten güzel de görünüyor. Bu sıcak havalarda dondurma niyetine ferahlatan leziz bir tat. Çoluk çocuk, gençler, herkesin çok seveceğine eminim. Ama dediğim gibi sizin vaktiniz varsa bir gün önceden yapıp yerseniz çok daha iyi olur. Sadece 4 saat dolapta tutabildim. Çünkü bu videoyu finalini yapmak zorundaydım. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir ve sizler de evinizde denersiniz. Yapılışı gördüğünüz gibi çok çok kolay ve pratik. Bir sonraki tarifte buluşmak üzere. Kendinize iyi bakarsınız. Sevgiyle kalırsınız. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın ki paylaştığım her tarif öncelikle size bildirilsin ve onları kaçırmamış olun. Ağzınız hep tatlı kalsın. Sizi seviyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.